Hangi sokaklarda zar? Hangi sokaklarda zar? Sen Beni Sokaklardan Sayın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Servet. Bugün bir soruyla başlıyoruz. Film izlemeyi sever misiniz? Birçoğunuzun evet dediğini duyuyorum. Peki ya animasyonlar? Birçok sinema seyircisi animasyon deyince biraz burun kıvırıyor. Hatta animasyonların çocuk işi olduğunu düşünenler de var. Sahi animasyonların neden çocuk işi olduğunu düşünüyoruz? Bu sorunun cevabı Walt Disney'de. Ünlü yapımcı Disney'den önce animasyonlar 1-2 dakikalık ve nispeten basit filmlerdi. Yanlış anlaşılma olmasın, yapımı basit filmler değildi. Sadece basit içerikli filmlerdi. Zira her kareyi tek tek çizmeniz gerekiyordu. Bu o kadar da basit bir iş değil. Fakat Walt Disney 1937 yılında bir ilke imza attı. İlk animasyon uzun metrajlı film. Pamuk Prenses ve 7 Cüceler. Ups, 8 oldu. 7. Çocukken dinlediğimiz bu masalla beraber film endüstrisinde işler değişti ve Disney markalaştı. Ancak animasyon izleyici için güçlü bir tekniktir. Dikkatinizi kolayca yakalar ve yepyeni dünyaların kapılarını açar. İşte tam da bu sebeple 90'lar sonrası sinemacılar animasyonu değişen dünya düzeniyle bambaşka bir perspektifle yeniden ele aldılar. Animasyon artık sadece çocukların eğlenebileceği bir alt tür olmaktan çıkıp yetişkinlerin de izleyebileceği yeni ve güçlü bir anlatı türü olarak yeniden ortaya koydular. Bu animasyon filmlerde ise gerçek hayata dayanan, felsefi ya da psikolojik arka planı olan temalar kullanıldı. Mesela 2011 yapımı Le Tableau. Le Tableau animasyonun sanatla buluştuğu harika bir film. Bu filmi bir tablo içinde yaşayan karakterlerin toplumdaki sınıfsal ayrımlar üzerine verdiği mücadeleyi izliyoruz. Tabii ki aşk var, olmazsa olmaz. Ancak karakterlerimiz onları çizen ressamı arıyorlar. Peki ya ressam yoksa? Film toplumsal hiyerarşi, eşitlik, ötekileştirme gibi konuları işlerken görsel açıdan da bir sanat eserine dönüşüyor. Bu filmi izlerken kurduğumuz toplumsal hiyerarşiyi, bir yandan öteki olmayı, bir yandan ötekileştirmeyi ve sosyal adaletsizlikleri oldukça düşündüren bir film. Şimdi önereceğim filmi lütfen ama lütfen soğuk bir havada, bu önemli, battaniye altında, bakın bu da çok önemli, ve yalnız. Belki hadi bir kişi olsun ama gerçekten 2 değil. Yani maksimum 2 kişi izleyebilirsiniz. 3 değil. Tamam, burada anlaşalım. Soğuk, battaniye altında, yalnız bir akşam. Yine gündüz değil, akşam izlemenizi tavsiye ediyorum. Neden? Sivan Şomen'in The Illusionist'i tam da böyle bir film. Film bizi eski zamanların Fransa ve İskoçya'sına götürüyor ve neredeyse hiç ama hiç konuşma yok. Tabii ki dikkat sürelerimizin 5-10 saniyelere indiği bu günlerde düşünürsek yani bir kısmımız için izlemesi oldukça zor olacak bu filmi, bunu biliyorum. Ama bu filmin çizgileri günümüzün Pixar ya da Disney filmlerinden çok ama çok farklı. Çizimler oldukça sade ve bu da renklerle birleşince gerçekten duygusal ve melankolik bir hava yaratıyor. Dolayısıyla tüm renk uyumu ve çizim tekniği aslında hikayenin o melankolik, duygusal, nostaljik havasını daha da güçlü hale getiriyor. Filmin konusu ne diye sorarsanız aslında bir illüzyonistin kariyerinin nasıl değiştiğini görüyoruz. Geleneksel ve modernin nasıl çarpıştığını görüyoruz. Modern dünyada nasıl geleneksel sanatların yavaş yavaş kaybolduğunu. Bir yandan da yaşlanmak, değişen zamana ayak uydurmaya çalışmak, nostalji ve hayatın geçiciliği gibi temalar üzerine düşündürüyor. Bu film bence net yetişkinler için yapılmış. Çünkü bir çocuğa, hatta bir ergene,
belki 20'lerindeki birisine bile izletsek bu filmden muhtemelen sıkılacak, çok belki bir şey bulamayacak içinde, kendiyle ilgili bağ kuracağı mevzular olmayacak. Dolayısıyla bu film gerçekten 20 plus üstü bir film. Ben daha altı bir yaş grubunun izlese de bu filmi anlayabileceğini sanmıyorum. Sıradaki animasyon Waking Life. Animasyonun felsefi bir anlatı aracı olarak nasıl kullanıldığını gösteren mükemmel bir örnek. Film rüya ve gerçeklik arasındaki böyle sınırları sorgulayan felsefi bir takım sohbetlerden aslında oluşuyor. Animasyon tarzı da sürrealist bir tarz denebilir. Rotoshop denen bir teknik kullanılıyor. Bu teknikte önce aktörler filmi gerçekten çekiyorlar. Normal bir film çekermiş gibi. Ama daha sonra buna animasyon yapısı kazandırıyorlar. Böylece filmde de sürekli hareket eden bir takım görüntüler görüyoruz aslında. Bu da o bahsettiğim gerçek mi yoksa rüya mı? Ne oluyor şu an? Biz neredeyiz? Bu algıyı gerçekten çok güçlü bir şekilde görsel olarak bizlere, izleyicilere aktarabiliyor. Bu bağlamda da teknik olarak yine aslında o ana akım animasyonlardan çok ama çok farklı bir görsel dili var. Bu yüzden belki bazı seyirciler izleme konusunda zorlanabilirler. Waking Life hayatın anlamı, özgür irade, bilinç ve kimlik gibi gerçekten çok derin konuları işliyor. Felsefe derken gerçekten felsefeden bahsediyorum. Sakin bir kafayla bence boş bir gününüzde izleyin. Hatta mümkünse bunu da kış gününde izleyin. İzleyiciyi çünkü kendi varoluşuyla ilgili gerçekten ciddi sorgulamalara yöneltebiliyor. Mesela bir diyalogtan burada bahsetmek isterim. Şöyle diyor: "Bu gezegene renkli bir kalem kutusuyla gelmeye benziyor. Kutunuz 8'li ya da 16'lı olabilir. Ama önemli olan kalemlerle ve size verilen renklerle ne yaptığınız. Çizgilerin içini ya da dışını boyadım diye üzülmeyin. Çizgilerin dışını boyayın derim ben. Sayfanın dışını boyayın. Beni de kutuya tekrar koymayın. Biz okyanusa doğru akıp gidiyoruz." Etkileyici değil mi? Ve sıradaki film, aslında filmler demem gerekiyor çünkü ikinci filmiyle bu aralar epey gündemde, daha çok taze, çok yeni bir animasyon, Inside Out. Tabii ki bu animasyon daha ana akım, daha alışagelmiş bir animasyon diline sahip. Dolayısıyla çok renkli, çok enerjik ve hemen bizi içine alabilen bir animasyon film. Dolayısıyla film hem çocukların hem de yetişkinlerin izleyebileceği ve her iki kesimin de aslında ayrı ayrı içinde çok fazla şey bulabileceği bir film. Ama özellikle bu aralar kişisel gelişim, mindfulness, terapi konuşan biz yetişkinlerin dertleriyle çok match olan da bir film. Çünkü bu film üzerine son yıllarda çokça okumalar yapılmaya başlandı bu tarz temalardan. Aslında film bizim duygularımızın nasıl çalıştığını, anılarımızın nasıl şekillendiğini ve bütün duyguların aslında bizim o iyilik halimizi korumak için sürekli çaba verdiğini gösteren, anlatan bir animasyon. Özellikle birinci film üzüntünün hayatımızdaki yerini ve gerekliliğini işliyordu. İkinci filmde tabii ki ana karakterimizin ergenliğe girmesiyle biraz daha derin ve psikolojik temalara yöneliyoruz. Orada yeni duygular geliyor, yeni karakterler ekleniyor yani aslında filme. Bu filmde millennial jenerasyonu yaşadığı o orta yaşa doğru giderkenki kriz, sistemde var olma çabası, vay travmalar, eskiden öyleydi, çocukluğumdan böyle geliyor falan. Dolayısıyla bence bu dönem biraz daha fazla görünür olan mindfulness, psikolojik destek gibi araçlarla çokça örtüştü. O yüzden de bu filmin başarısı biraz millennial jenerasyonuyla tam doğru zamanda buluşmuş olması bence. Çünkü filme en çok sahiplenen kesim millennial'lar. Så hvis du ligesom lukker øjnene nu, Ja. og prøver at trække vejret sådan dybt ind. Bu yapım kalbimi burkan bir hikayeye sahip gerçekten. Flea. Flea animasyon türünün sadece böyle hayal ürünü, uçan, kaçan, bilim kurgu öğeleri taşıyan bir tür olmadığını, aslında böyle tam hayatın çekirdeğinden, gerçekten merkezinden hikayelerin de anlatabileceğini gösteren bir animasyon. Hatta gerçek yaşam hikayesini anlatan bir belgesel. Evet, doğru duydunuz. Animasyondan belgesel olur mu demeyin. Çünkü oluyor. Flea'de bir mültecinin hikayesini izliyoruz ve animasyon tekniğiyle anlatıyor bu hikayeyi. Dediğim gibi hikaye gerçek ve burada yaşanan acıların, burada yaşanan travmaların izleyiciye aslında animasyonla sunuluyor olması bence empati kurma imkanını oldukça arttırıyor.
Bu filmde birkaç farklı teknik kullanılıyor diyebiliriz. Bazı yerler böyle çok çala kalem çizilmiş, hızlıca sketch alınmış gibi. Bazı yerlerde mesela 2 ya da 3 boyutlu figürler görüyoruz. Bazı yerlerde ise gerçek fotoğraflar, gerçek video görüntüleri kullanılıyor. Çünkü dediğim gibi bu aslında bir belgesel animasyon. Flea kimlik arayışını, mülteci krizini, insan haklarını, bir yerden bir yere göç etmeyi, o göçün zorunlu olmasını ve bu süreçte yaşanan aslında birçok acıyı ve dramı gözler önüne seriyor. Takdir edersiniz ki bazılarımız için çok kolay izlenebilecek konular değil. O yüzden eğer empati yeteneğiniz yüksekse ben filmden tetiklenebileceğinizi düşünüyorum. Lütfen bu animasyonu izlemeden önce hazır olup olmadığınızı, birazdan izleyeceğiniz şeylerin sizi ne kadar etkileyeceğini öngörerek izlemenizi tavsiye ederim. Ve bu videoda bahsedeceğim son animasyon Pixar'ın Soul filmi. İzlemeyenleriniz varsa sıkı durun. Çünkü film çok eğlenceli. Bir kere alışık olduğumuz Pixar'ın o renkli dünyası var. Çizimler harika, renkler mükemmel. Dolayısıyla bizi çok eğlenceli bir animasyon bekliyor. Bunun sözünü verebilirim. Ancak öyle bir sahne geliyor ki hayatın anlamını ve ben neden bu dünyadayım sorusunu sorduran bir an. İşte oradan sonra film tamamen değişiyor. Asla izlediğimiz önceki dakikalar kadar eğlenceli olmayabiliyor. Çünkü hop bir derin dehlizlere dalıyoruz. Soul filminde dediğim gibi bir caz müzisyeninin aslında hikayesini görüyoruz. Onun hayallerini, ölümden sonra hayatı ve yaşamdaki küçük zevkleri keşfedişini anlatıyor. Ana karakterimiz caz müzisyeni olduğu için evet filmde gerçekten müzikler genel olarak çok iyi. Bunu çok net söyleyebilirim. Aslında Soul animasyonu böyle büyük başarıların ötesinde yaşamımızın değerini anlamaya ve hayattan tat alma üzerine bence düşünceler sunuyor. Çünkü gerçekten günlük hayatta o kadar işte kariyer hedefi, metrobüs çilesi, trafik, vay yarın ne yapacağım, faturalarımı ödeyebilecek miyim, arkadaşlarımla tatile gidebilecek miyim derken o kadar fazla şey düşünüyor ve o küçük, ince ama gerçekten bize mutluluk veren anları ya da belki şeyleri kaçırıyoruz ki bence Soul tam da böyle o anları hatırlatan bir animasyon. Sanki böyle diyor ki bir dur, bir sakin ol. Evet onlar var, onlar hayatın bir parçası. Ama bak burada çok güzel, çok küçük, anlık belki başka mutluluklar da var. Anlık belki başka mutluluklar da olabilir. Spoiler değil asla. Dolayısıyla bu animasyon bence bize mutluluğun ne olduğunu yeniden düşündürüyor. Ben bu dünyada ne yapıyorum, neyle mutlu oluyorum, neye vakit harcıyorumu yeniden ama yeniden düşünmemizi sağlıyor. Anlatım biçimleri değişse de aslında insanlık olarak sorunlarımız ortak. İnsanlık halleri dediğimiz hallerimiz, iyi yanlarımız, kötü yanlarımız, kaygılı yanlarımız, üzgün yanlarımız hepsi bize ait. Hepsi insanlığa dair şeyler. Dolayısıyla animasyon filmler de aslında bunları anlatıyor. Animasyon dediğimiz tür de aslında bir takım yiğitlerin farklı türde yoğurt yiyişi. Bence başka hiçbir şey değil. Çünkü gördüğünüz gibi bahsettikleri konular diğer film türleriyle hemen hemen aynı konular olabiliyor. Bu sadece bir alt tür, bir teknik. Yine bize anlatıyorlar yani hepsi bu. Eğer sizlerin de eklemek istediği filmler varsa, ben bunları da söyleyeyim, vay şunları da görün, bunları da izleyin diyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize ve sevdiklerinize iyi davranmayı hatırlayın. Hoşça kalın.